Merhaba arkadaşlar. Nunu'nun dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Yani iş günü. Bugün ben öğleden sonra işe gideceğim. Bugün karar verdim. Size hayatımdan küçük küçük kesitler atacağım. Becerebilirsem, umarım becerebilirim. Bakalım, en azından deneyeceğim. Bakalım, görelim. Evet, bugün sabah kalktım, kahvemi içtim, evimi toparladım derken arabamı revizyona götüreceğim. Arabamın jantlarında problem var, ses geliyor, ötüyor. Hiç mekanikten ve arabadan da anlamam. Ama maalesef burada Fransa'da yaşayanlar bilir ki, hatta Avrupa'da yaşayanlar bilir ki kendi işimizi kendimiz görürüz. Maalesef Türkiye'de olsak sanayiye götürürüz, genelde erkekler götürür, biz hiç uğraşmayız. Ama burada her şeyimizi biz kendimiz yapıyoruz. Benzinimizi kendimiz alıyoruz, arabamızı kendimiz yıkıyoruz. Problem olduğunda kendimiz götürüyoruz. Burada bütün iş kadın erkek demeden hepimizin omuzları üstünde. Olsun, bunu da yaparız. Bu da hayattan bir kesit, uğraş, en azından uğraşıyoruz, becermeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadarını da yapıyoruz. Eminim sizler de benim gibisinizdir. Tabii Türkiye'de yaşayanlar için biraz daha farklı olabilir. Bilmiyorum hangi taraf biraz daha şanslı. Teraziye koymak gerekirse bilemiyorum. Ama siz bana yazarsınız, öğrenirim en azından. Dediğim gibi bugün sizlere küçük küçük kesitler atacağım. Bakalım, sabaha başladık. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım, şimdi gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar, yola koyulduk. Hadi bakalım, gidelim. Dediğim gibi bugün günlerden pazartesi. Size zaten anlattım. İkinci defa anlatmama gerek yok. Siz ne yapıyorsunuz? Pazartesi günleri sizler nasıl başlıyorsunuz gününüze? Bizde genelde monoton oluyor. İş varsa işe gidiyoruz. Ki iş var. 20 yıldır çalışan biri olarak söylüyorum. Çalışmak isteyene iş var. Eğer diyorsanız ki biz Avrupa'da yaşıyoruz, hani iş bulamıyoruz diyorsanız, bana yazarsanız nasıl başlayacağınızı da size anlatabilirim. İlk adımınızın ne olması gerektiğini de size anlatabilirim. Bana yazın, dediğim gibi nasıl videolar çekmem gerektiğini bana söylerseniz çekeriz, yaparız. Artık biz bir aile sayılırız. Dediğim gibi beni de ailenizin içine alırsanız çok sevinirim. Bakalım. Burada trafik genelde çok sakin. Okul saatlerinde biraz daha trafik oluyor ama genelde çok sakin. Ben zaten çok büyük bir şehirde yaşamıyorum. Paris'e 1,5 saatlik uzaklıkta, hemen hemen 1,5-2 saat diyebilirim. Maxi. Yaşadığımız şehir gayet güzel, sakin. Çok büyük şehirlerde zaten yapamam gibi geliyor. Çünkü ben geldiğimde, 29 yıl önce geldiğimde direkt burada hayatıma başladım. Büyük şehirlere gittiğimiz zaman da arkadaş ziyaretleri olsun, bazen hani gezme amaçlı olsun gittiğimiz zamanlarda da inanın 2 günden sonrası bizi sıkıyor. Bir an önce eve dönmek istiyoruz. O yüzden sakin hayata alıştığımız için sakin hayatı seviyoruz. Tabii bunu da büyük şehirde yaşayanlar bize tam tersini söylüyor. Onları da anlıyorum gerçi. Onlar da biz sakin şehirde yapamayız diyorlar. Demek ki alışkanlığa bağlı. Yani korna sesleri duymadan, trafik olmadan yapamayız diyorlar. Şaşırıyorum. Devamlı AVM'lerde yaşamak istiyorlar, gezmek istiyorlar. Tabii herkes kendine göre haklıdır eminim. Ama biz böyleyiz en azından. Yani her şeye de ulaşabiliyoruz. Büyük şehirle küçük şehir
avantajı diyeceksiniz. Büyük şehirde kiralar gayet yüksek. Burada kiralar çok uygun. Mesela örnek veriyorum, bir Paris'te, Lyon'da kiralar 1000-1200 euro iken hani 2 odalı, 3 odalı evler belki de daha fazladır yani. Burada 650 euroya, 600 euroya gayet güzel bahçeli bir ev bulabilirsiniz oturduğum şehirde. Maaşlar halbuki aynı genelde, yani belki hadi 200-300 euro fazla olabilir belki büyük şehirlerde. Burada gayet uygun. Yani bana sorarsanız mantıklı olan böyle bir şehirde yaşamak, ama dediğim gibi onlar alışkanlığa bağlı ve de maalesef oturduğum şehirde de gençler çok liseyi bitirdikten sonra gitmek istiyorlar. Çünkü böyle sakinlikte yaşadıkları için, tabii onlar için de daha fazla eğlenceli olması için daha çok, tabii herkesin zevki farklı. Genelde dediğim gibi eğlence istiyorlar, daha heyecan istiyorlar. O yüzden onlar da daha farklı düşünüyorlar. Onlara da saygı duyuyorum. Oturduğum şehirde bir tek ne vardı? Evet, hemşire okulu var. Hemşirelikte biliyorsunuz artık 3 sene ve üniversite olarak geçiyor. BT istiyorlar burada 2 senelik komers için. O var. Dediğim gibi. Bir de burada İzzat diye bir üniversite var. Mekanik üzerine. 2 senelik de avukatlık. 2 sene sonra ama mecburen büyük şehire gitmeleri lazım. Biz Burgon bölümünde oturuyoruz. Genelde her şey var yani. Gerçekten burada yaşamak istersen her şey var. Dediğim gibi. Küçük şehirde oturmanın avantajı, herkes birbirini tanır. Kimin ne olduğunu bilirsiniz. Nereden ne zarar, nereden ne fayda geleceğini bilirsiniz. Büyük şehirlerde her türlü insanla karşılaşabilirsiniz. Nereye girip çıkacağınızı bilemeyebilirsiniz. Dediğim gibi oralar biraz daha değişik. Bana göre değil, bize göre değil en azından. Yani bize göre değil dediğimde tabii bizim çocuklarımız da gitti. Maalesef onlara da göre değilmiş. Ama olsun. Hani derler ya, tilkinin dönüp döneceği yer gene de kürkçü dükkanıdır. Ben eminim en sonunda buraya dönerler gibi geliyor. Ama gençlerin bir yandan da gitmesini ben de onaylıyorum. Hani burada kalıp da ben daha farklı şeyler yapabilirdim, şunu da yapabilirdim, onu da yapabilirdim diyeceklerine buralarda yani daha gençken gidip eksperyans kazanmalarını, yani deneyim kazanmaları onlar için daha avantajlı olacaktır. Olumlu veya olumsuz her şey onlar için bir deneyimdir. Bazen biz anne baba olarak çok nasihat veririz çocuklarımıza. Onlar maalesef almazlar. Aslında alan alır da genelde almazlar. Almadıkları için yaşayarak görmeleri onlar için belki de daha avantajlı olur. Sonra maalesef ben demiştim demekten biz yoruluruz. Ama onlar anlamıyor. Onlar da genç. Düşünüyorum da biz de mi böyleydik? Ama biz böyle bir jenerasyon değildik ya. Biz çok saygılıydık. Dinlerdik. Büyüklerimizi dinlerdik. Sadece annemizi babamızı değil. Ya komşu bile gelip bize bir nasihat ettiğinde biz onları da dinlerdik. Biz herkesi dinlerdik. Saygıda kusur etmezdik. Şimdiki gençler maalesef dinlemeleri bir yana, sen ne anlıyorsun? Of puf demekten başka bir şey bilmiyorlar gibi geliyor. Tabii gençler, bana kızmayın. Düşünün. Bir düşünün. Bana hak vereceksiniz. Ama gerçekten annenizi babanızı üzmeyin. Dediğim gibi sizi koşulsuzca sevecek tek insan anneniz ve babanız. Ne hata yaparsanız yapın,
ne olursanız olun, biliyorsunuz herkes size kızabilir. Bir gün sevgilinizden ayrılabilirsiniz. Sevgilinizin ailesi çok iyidir. Ya bunlar benim ailemden bile daha iyi. Annesi babası bana daha iyi davranıyor. Annesi benim annemden bile daha iyi diyebilirsiniz. Ama kızıyla kavga ettiğiniz zaman, onlar sizi kızıyla kavga ettiğiniz zaman 2 dakikada harcayacaklardır. Ama anneniz babanız size hiçbir zaman harcamaz. Biz sizi koşulsuzca severiz. Evet. Biz sizi koşulsuzca seven dünyada tek varlık bence anne babadır. Siz ne dersiniz? Ekranım yamuk duruyor. Düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah size de geçmez. Dediğim gibi samimi bir video çekiyoruz burada. Maalesef dediğim gibi böyle. Ama olsun, onlar da eminim bir gün anlayacaklar. Herkes, biz de belki hani çoğu şeyi annem babam gibi yapmayacağım derdik. Şunun gibi yapmayacağım derdik. Aman ne biliyor diye düşünürdük belki de, bilmiyorum. Bana olmadı hiç. Ben hep başkalarının başına gelenden ders almaya çalıştım pardon. Ama vardır tabii ki de benim jenerasyonumda da öyle insanlar. Çünkü ben böyle düşünüyordum, hani benim başıma gelmesi önemli değil. Karşıdaki insanın başına geliyorsa bundan benim bir çıkarım çıkartmam lazım. Ders çıkar. Sen şanslısın, senin başına gelmedi. Ama bu senin gözlerinin önünde gerçekleşti. Bu da sana derstir diye düşünüyordum. O yüzden ben ders çıkartıyordum. Ve de biraz korkaktım galiba. Ama korkak insan iyidir. Bazen çocuklarınız neden korkuyor, korkaklar falan diye düşünmeyin. Çünkü korkak insan çok zeki insandır. Kendim korkak olduğum için söylemiyorum. Kendimi övmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Korkak insanlar cesaret de deli işidir. Yani bu şu anki hayatta tamam, cesaret edin. Deyin ki ben 2 senelik üniversiteyi bitirdim ama 4 seneliği bitireceğim. 6 senelik yapacağım. Hani benim kapasitem bu değil ama ben daha da kapasitemi ilerleteceğim. Hadi tıp okuyacağım. Hadi avukatlık okuyacağım. Hadi hiç kapasitem yok. Araba tamircisi olacağım. Evet, çalışacağım ben. İleride şunu yapacağım. Bir ev alacağım. Onun üstüne bir ev daha alacağım. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Evet, öyle hırslarınız olsun, öyle cesaretleriniz olsun. Ama delice bir kavgaya girmek, çetelere girmek, maalesef burada onlar da var. Yanlış arkadaş çevresine girmek. Sakın bunu yapmayın ve de etrafınızdakilere de aman bana ne deyip de geçmeyin. Verebiliyorsanız siz dersinizi verin. Nasihatınızı edin. Çünkü bir gün maalesef karşınızdaki komşunun çocuğu, karşı mahalledeki çocuk sizin çocuğunuzun karşısına çıkacaktır. Bizim yetiştirdiğimiz iyi çocuklar bile hani kavga etme, şunu yapma, bunu yapma, biri sana bir şey dese de kafanı dön git dediğimiz, öyle eğittiğimiz insanlar bile maalesef bir gün onlarla karşılaşacaktır. Hani derler ya, bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Ben o atasözünü hiç anlamadım ve de hiç anlamak da istemiyorum. Evet, bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Bir gün gider senin komşuna, en sevdiğin arkadaşının çocuğuna bulaşır veyahut da o kişiye bulaşır. Bir gün senin çocuğunun yanına gelir o yılan. Sana dokunmadı ama sevdiklerinin yanından geçti o yılan. O zaman nasıl olacak? Yani mutlaka geçecektir. Çünkü bir insan bir çürük elma sepette, hani bir çürük elma varsa o çürük elma öbür sağlam elmaları da çürütecektir. Hani bir de böyle düşünün. Çok mantıklı atasözlerimiz olduğu gibi çok mantıksız atasözlerimiz de var gibi geliyor. Hani ben en azından böyle görüyorum. Acaba farklı bir anlamı mı var? Onu da bilmiyorum. Dediğim gibi. İşte öyle yani. Ben şu an yanaştım. Arabamı tamirciye getirdim. Yapabilirsem size oradan da kesit atacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi oraya gidelim. Hadi. Evet, geldim. Şu an arabayı bıraktım. Evet, beklerken arabamı mağazaya geldim. Gördüğünüz gibi
Dedim hani orada bekleyeceğim, burada bekleyeyim. Fiyatlar böyle. Burada. Bilmiyorum Türkiye'ye göre daha mı uygun? Yoksa hani aynı hesaba mı geliyor? Bence aynı hesaba gelmiyordur. Çünkü buradaki aylıklara göre ayarlanmış fiyatlar bunlar. Türkiye'de herhalde 1000 lira, 1500 lira alan işçi sayısı çok azdır. Gördüğünüz gibi. Reçellerin her yanı, soğuk içecekler, sandviçler. Yani anlayacağınız böyle burası. Beklerken mağazadayım. Evet, böyle bir pastaneye geldim. Arabamı beklerken kahvemi içeceğim. Tabii neredeler bilmiyorum. Kahvemi söyleyeceğim ama yoklar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi de arabamı yıkamaya geldim. Size biraz önce anlatmıştım, burada kendi işimizi kendimiz görüyoruz diye. İlk önce arabanın içini temizledim. Şimdi burası aspiratör için arabamı süpüreceğim. Sonrasında şurada yıkayacağım. Gördüğünüz gibi burada kendimiz yıkıyoruz arabaları. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, hadi bakalım başlayalım mı? Paramı atıyorum. Ben 2 euro, 1 euro ya da şuradan bir jeton alabiliyoruz. Evet, hadi sonra devam ederiz. Görüşürüz. Hadi. Evet canlarım. Arabamızı tamirciye götürdük. Kahvemizi içtik. Mağazamızı gezdik. Arabamızı yıkadık. Şimdi eve dönüyoruz. Evet, eve dönme zamanıdır. Çünkü öğleden sonra işe gidiyorum. Fabrikaya. Dediğim gibi maalesef benim için gün hala bitmedi. Sonra dönüşte de gelip yemek yapacağım. Ondan sonra oturacağız. Dizilere, programlara bakacağız diyeceğim ama çok enteresan diziler de yok. Sizin baktığınız diziler var mı? Ben eskiden dediğim daha yeni bitti. Kıskançlığı çok seviyordum. Kıskançlık dizisini. Maalesef bitti. Çoğu insan eleştirdi ama sonuçta bir diziydi. Şimdi baktığım diziler arasında abiye bakıyorum ama çok saçmaladılar. Çok. Bir de gerçek hayat kesiti diyorlar ama bilmiyorum artık. Başka dizi var mı? Kalmadı. Aslında gülebilecek dizilerimiz maalesef yok. Eğlenceli, komik. Ona ihtiyacımız var ama yok. Ben bir Müge Anlı hastasıyım.
Mutlaka ama mutlaka olmazsa olmazımız Müge Anlı izlemek. Müge Anlı'yı çok seviyorum. Onu izlemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi seveni var, sevmeyeni var ama ben seviyorum. Neden diyeceksiniz? Oradaki insanlar, yaşanmışlıklar gerçek hayatta olan insanlar. Yani orada hani bazı programlardaki gibi hani satın alınmış YouTube'daki TikTok'taki marjinal insanlar gibi değil. Senaryo değil, gerçek hayattan kesitler, gerçek köyde yaşayan insanlar. Böyle insanlar da var. Yani dediğim gibi bazen bir şeyler başımıza gelmesine gerek yok. Oradaki hayatlardan da ders alabiliriz. Böyle yaparsak böyle olur, böyle olursa böyle olur diye. Var, inkar edemeyiz. Çoğu insan aman çok ajitasyon diyor. Çoğu insanlar aman öyle programlara bakmayalım. Psikolojimiz bozuluyor diyorlar ama ben yıllardır bakıyorum hiç o program yüzünden psikolojimin bozulduğunu hiç sanmıyorum. Tam tersine alınacak bir ders varsa almaya çalışıyorum. Ve de Müge Anlı bazen çok güzel konuşuyor. Gerçekten de olaylara bakışı beni çok etkiliyor. Sadece orada kaçan evden kızlar, affedersin komşusuna gidip de komşusunun kocasını veya karısını ayarlayan insanlar değil de orada katiller var, orada cinayetleri çözüyor. Kaç tane cinayet çözüldü sayesinde. Yani bunu kimse inkar edemez bence. Dediğim gibi olmazsa olmazım ben Müge Anlı'ya bakıyorum yani. Seven var, sevmeyen var. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama bu da benim görüşümdür. Aslında bunu diyen insanlar da o programı izlemeyen insanlar. Sadece bir hafta. Bir gün izlemekle de olmaz. Bir hafta izlesinler. Benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Hani orada gerçekten kötü örnek olsa hani tamam kötü örnekleri işliyorlar ama hani böylesi var. Ama siz böyle yapmayın bak böylesi var başına bu gelmiş. Siz de yaparsanız bunlar gelebilir diye. Yani bilemiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Müge Anlı dışında ona benzer programların hiçbirine bakmıyorum. Çünkü benim için aslı önemli. Taklitleri aslını yaşatır ama bu işi ilk yapan Müge Anlı'dır. Öbürleri onun taklidi gibi geliyor. Ve de bazı YouTube'da hep YouTube diyorum ama TikTok'ta gördüğüm hani sahte insanları orada programda işlemeleri yani senaryo olduğunu gösteriyor ve de insanları aptal yerine koyuyorlar. Yani bu insanlar bilmiyor mu bu insanların TikTok'tan geldiğini ve sonradan gidip de anlattıklarını bilmiyorlar mı? Yani gerçekten çok saçmalıyorlar. Yani ya da insanları aptal yerine koyuyorlar. Bence insanlar aptal değil yani orada görüp maalesef samimiyetini yitiriyorlar. Bence yapmamaları lazım. Kendileri bilir gerçi onlar da program yapıyor. Onlar da parasına bakıyor bence yani. Herkes artık maalesef bu dünyada samimiyet değil de para geçiyor. Maalesef işte böyle. Ondan sonra da yatıp uyuyoruz. Bizden bu kadar. Dediğim gibi bugün de böyle bir gündü. Umarım çok beğenirsiniz. Beğenirseniz likelamayı ve de abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki abone olun ki kanalımız büyüsün. Büyürse daha fazla içerikler yapacağız. Daha ne isterseniz oralara gideceğim. Kimlerle röportaj etmemi isterseniz onu da yaparım ben. Yeter ki kafama takayım. Dediğim gibi böyleydi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.